1872 yılının Aralık ayında Atlantik Okyanusu'nun soğuk ve dalgalı sularında ilerleyen bir gemi, tarihin en büyük denizcilik gizemlerinden birine dönüşeceğini henüz bilmiyordu. Bu geminin adı Mary Celeste'ydi. Mürettebatı deneyimli denizcilerden oluşuyordu. Kaptanı Benjamin Briggs, eşi Sarah ve küçük kızları Sofia da yolculuğa eşlik ediyordu. Her şey tamamen normal görünüyordu. Ta ki gemi boş ve terk edilmiş halde bulunana kadar. 4 Aralık 1872'de British Brigantine Dei Gratia'nın mürettebatı ufukta sürüklenen bir gemi fark etti. Yelkenleri yırtık gibiydi. Dümende kimse yoktu ve Mary Celeste rüzgara karşı tamamen kontrolsüz biçimde hareket ediyordu. Gemiye çıkan denizciler şaşkınlıkla etrafa bakındı. Çünkü içeride hiçbir mücadele izine rastlamadılar. Kan yoktu, boğuşma izleri yoktu. Değerli eşyalar ve yüklerin tamamı yerli yerindeydi. Mürettebatın kıyafetleri düzenli şekilde katlanmış duruyordu. Yemek masasında yarım bırakılmış bir yemek bile yoktu. Gemi sanki bir anda yok olmuş gibiydi. Ancak daha tuhaf olan bir şey vardı. Mürettebata ait can salı ortadan kaybolmuştu. Fakat neden? Neden bu kadar deneyimli denizciler tamamen sağlam görünen bir gemiyi terk ederdi? Geminin alt kısmında hafif su olduğu rapor edilmişti ama batma riski yaratacak seviyede değildi. Yükte bulunan alkol varillerinden bir kısmının sızdırdığı görüldü. Bu teoriye göre mürettebat bir patlama tehlikesinden korkup aceleyle gemiyi terk etmiş olabilir. Fakat patlama izi yoktu. Ve bir patlama yaşansaydı geminin içi zarar görürdü. Oysa Mary Celeste neredeyse kusursuz bir şekilde sağlamdı. İşte bu nokta Mary Celeste'i bir denizci efsanesi haline getiren o büyük gizemin başlangıcıydı. Yıllar boyunca ortaya atılan teoriler saymakla bitmiyor. Korsan saldırısı, isyan, besin zehirlenmesi, dev dalgalar, deniz buharı patlaması, hatta bazılarına göre paranormal güçler ve sualtı varlıkları. Ancak hiçbiri tam olarak kanıtlanamadı. Bu gizem, tarih boyunca hem bilim insanlarının, hem yazarların, hem de film yapımcılarının ilgisini çekti. Örneğin, ünlü yazar Arthur Conan Doyle, Mary Celeste'den esinlenerek Marie Celeste isimli bir öykü yazdı ve bu öykü, efsaneyi daha da büyüterek toplumun zihnine kazıdı. O kadar etkili oldu ki, insanlar gerçek olayla Doyle'un kurgu hikayesini birbirine karıştırmaya başladı. Mary Celeste, popüler kültürde de defalarca yer aldı. The Mystery of the Mary Celeste, Phantom Ship, The True Story of the Mary Celeste gibi belgeseller ve filmler bu olayı merkezine aldı. Hatta bazı yapımlarda olay doğaüstü biçimde yorumlandı. Geminin lanetli olduğu, Bermuda şeytan üçgeni benzeri bir bölgeden geçtiği, başka boyutlara açılan bir kapının onu yuttuğu gibi fantastik teoriler işlendi. Bugün bile Mary Celeste'in akıbeti kesin olarak bilinmiyor. Gemi terk edildiğinde saat kaçtı? Mürettebat neden can salına binmeye karar verdi? Hepsinden önemlisi 10 kişinin tamamı nasıl bir anda iz bırakmadan kayboldu? Bu soruların hiçbirine yanıt bulunamadığı için Mary Celeste, denizcilik tarihinin en büyük kayıp mürettebat vakası olarak anılmaya devam ediyor. Aradan geçen 150 yılı aşkın zamana rağmen olay hala çözülememiş durumdadır. Gemi daha sonra yıllarca kullanıldı. Birçok farklı sahibin eline geçti. Ancak 1885 yılında Batı Hint adaları yakınlarında kayalıklara çarpıp tamamen batmasıyla birlikte sırları da okyanusun derinliklerine gömüldü. Mary Celeste'in hikayesi bize şunu gösteriyor. Bazen tarih, en iyi dedektiflerin bile çözemeyeceği kadar karanlık ve sessizdir. Bazen okyanus, sırlarını asla paylaşmaz. Ve belki de bu yüzden Mary Celeste, hala konuşulmaya devam eden o eşsiz gizemlerden biridir. Abone olmayı unutma. Çünkü burada her bilgi biraz garip. Ama tamamen gerçek.